Giysi tasarımı aslında bilinçli seçtiğim bir tercihti. Yani güzel sanatlarda çeşitli dallara ayrılıyor. Giysiyle insanların hayatına daha rahat girebileceğimi, dokunabileceğimi düşündüm. Serüven ilk öyle başladı. Yani açıkçası tekstil sanatları düşündüğümden daha doğru bir tercihmiş. Çünkü inanılmaz topraklarda yaşıyoruz. Zaten kültür dolu, katman katman. Bir yandan da çok bereketli topraklar. Dolayısıyla da çok mutluyum. Bir şeyler üretmek gerekiyordu netice itibariyle. Madem ki işte tekstil sektöründe ya da tasarıma dair bir şeyler ortaya koymak istiyordum. O zaman zaten çok ortada bir geliştirilmesi gereken konu olarak tiftikli üretimler var. Hatta o tiftik keçilerinin yaşam alanları, o kırkım aşamalarını geliştirmek, sonra tabii iplik oluşum aşamaları falan bunların hepsinin bir üstünden geçmek istedim. Bir yandan da rapor tuttum. Hani daha iyi nasıl yapabilirdik? Ne gibi hatalar yaptık? Ne gibi konularda katkımız oldu? Zaten ürün olarak ortaya çıktılar. Tiftiğin işlenebilirliği adına atılması gereken adımlarda elde edilen aslında çok kullanışlı iplik üretmeye müsait bir ham madde değildi. Kalındı, hayvanın kendisi gibi inatçıydı. Dolayısıyla her aşamasında tabii çeşitli problemleri çözmek gerekti. Ve genelde halı ve kilim yapımına, genelde dediğim alternatif pek yok aslında. Halı ve kilim yapımında kullanılan o kalın dengeli materyali farklı içeriklerde, farklı çözümler getirerek hem ev tekstil hem konfeksiyon çatısı altında hayata katmış olduk. Çeşitli farklı harmanlanmış, iplik olmuş ya da iplik yapım haline hazırlanmış şekildeki materyalleri artık nihai ipliğe dönüştürdükten sonra aslında serüven bunları belli bir yüzeye, kumaşa dokuma ya da örme, dönüştürme aşamasına geliyor. Bir de dikim atölyesiyle, fason üreticilerle aslında ilerliyorum. Her şeyi kendi bünyende yapma yaklaşımı zaten sürdürülebilir bir şey değil. En son bana dikilmiş ya da dikilmemiş gelen formları bir boyama işleminden geçirecek miyim? Üzerine dijital print mi yapacağız? Yani bu aşamalar yapılan ürüne göre değişiyor. Tiftik ve papatyalar buluştu ve birkaç senedir gerçekten Datça Kinidos'tan toplamış olduğumuz, kuruttuğumuz papatyaları Beyoğlu'nun Aynalı Çeşme'nin çatısında ekerek şimdi artık kendi ürettiğimiz papatyaların kurutulmuşunu bir şekilde boyamada kullanmak istiyorum. Boyamada kullandığımız papatyaların da posasıyla inşallah kağıt ambalajı işlemlerine geçiş yapacağız. Osmanlı'dan beri çok kıymet verilmiş. Zaten tiftik keçileri çok güzel hayvanlar, çok uyumlular, çok sahip çıkılması gereken bir değer olduğunu düşünüyorum. Madem ki bir ürün üretecektim, tabii ki en el atılmasına gerek duyduğum, arzu ettiğim şeyle başlamış oldum. Ve çalıştıkça daha çok seviyorum. Çok zor, pek çok zorluk aşaması oluyor. Fakat hem ülkemiz için, hem Ankara için, hem tasarımcılar için, hem şirketler için
O kadar çok olanak sunan, o kadar çok güzel çeşitli ürünler çıkmış oldu ki bunun ilham verici olacağını düşünüyorum.